Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz bebek patiğini öreceğiz. Patiğin yapılışı gerçekten çok kolay. İki şişle örülüyor arkadaşlar. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Taban ölçüsü yaklaşık olarak 11 santimetre, 6 ay civarı bebekler için uygun bir beden. Eğer siz bu patiği daha büyük çalışmak isterseniz bu yan bölümdeki ilmek sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Orta bölümdeki ilmek sayısı aynı kalacak şekilde. Patiğimizi örmek için 100 gramı 250 metre olan anti-peeling bebe yününe ihtiyacımız var. 50 gram civarı yeterli. Çok az da beyaz renkli ip kullandım. Kordonlar ve bordür için. Örmek için 3,5 numaralı şiş. Dikiş işlemleri için bir iğne. Kordonu örmek için 6 numaralı bir tığ. Birkaç ayraç ve bir makasa ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Patiği örmeye tabandan başlayacağım. Haroşa öreceğim. Tabanı tamamladıktan sonra üst bölümü örmeye geçeceğiz. Haroşa örgü olduğu için ilmek alırken yarım numara daha büyük şiş kullanıyorum. Ben patiği 3,5 numarayla öreceğim. İlmek alırken 4 numara kullanıyorum arkadaşlar. İlmeklerin kasmaması için. İlmek almaya yetecek miktarda ip ayırıyorum. Bir ilmek aldım. Klasik ilmek alma yöntemini uygulayarak toplam bu ilmekle birlikte 37 ilmek alıyorum. ...37 ilmek aldım. Şimdi 3,5 numara şişimi alıyorum ve örmeye başlıyorum. Bir sıra hiç artış yapmadan haroşa örüyorum. Haroşa örgüyü hem ön yüzde hem de arka yüzde düz öreceğim. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum ve düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Bu fazlalık ip sol kenarda olduğunda ön yüzde olduğumuzu hatırlayacağız. Devam ediyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ördükten sonra ipimi öne getiriyorum. Bir ilmek artırıyorum. Örerken burada kendiliğinden bir dolama olacak. Devam ediyorum. Bir ilmek artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek ördüm. Bu 16 ilmek hiç değişmeyecek arkadaşlar. Artışlar bu ilmeklerden önce ve sonra olacak. Aynı şekilde bu tarafta da. 16 ilmek ördükten sonra ipi ön tarafa getirip bir artış yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Burası orta noktamız. Tekrar ipi öne getirip bir artış yapıyorum. 16 ilmek örüyorum. 16 ilmek ördüm. Tekrar ipi ön tarafa getirip bir artış yapıyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek ikinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Yine bütün ilmekleri düz öreceğim. Önce kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek
düz ördükten sonra, yani haroşa ördükten sonra ön sırada artırmış olduğum ilmeklerin arka kanatlarını alarak şöyle çapraz düz örüyorum arkadaşlar. Burada delik oluşmaması için bu şekilde örüyorum. Devam ediyorum. İkinci artışa geldim. Aynı şekilde örüyorum yine. Bir haroşa ilmek örüyorum. Üçüncü artışı da yine arka kanadını alarak örüyorum. 16 ilmek haroşa örerek devam ediyorum. Dördüncü ve son artışa geldim. Yine arka kanadını alarak örüyorum bu ilmeği. Bir ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeği ters örüp üçüncü sırayı tamamlıyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Ön taraftayım. Kenar ilmekten sonra 1 2 haroşa örüyorum. Bir artış yapıyorum. Tekrar 16 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar ipi öne getirip bir artış yapıyorum. Orta bölümde 3 ilmek oldu. 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir artış yapıyorum. Yine 16 ilmek haroşa örüyorum. On altı ilmek haroşa ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 1 2 haroşa ördükten sonra kenar ilmeği örüyorum. Dönüyorum. 5. sıraya başlıyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Yine artırmış olduğum ilmekleri de çapraz düz öreceğim. Buna dikkat ediyoruz. Şu şekilde. İkinci artışa geldim. Yine arka kanadını alıyorum ilmeğin. Orta bölümde 1 2 3 ilmek ördüm. Üçüncü artışı da aynı şekilde örüyorum. Devam ediyorum. Dördüncü artışı da yine çapraz düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp 5. sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyiz. 6. sıraya başlıyoruz. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 haroşa ördüm. Bir artış yaptım. Tekrar 16 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Orta bölümde 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Haroşa olarak tekrar bir ilmek artırıyorum. 16 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek haroşa örüp kenar ilmeği örüyorum. Dönüyorum. 7. sıraya başlayacağım. Haroşa örüyoruz. Buradaki artışları da çapraz düz olarak örüyoruz. Şimdi 7. sıraya başlıyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Yedinci sırayı
Tamamladım. 8. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 haroşa ilmek ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Yine 16 ilmek haroşa örüyorum. On 16 ilmek ördüm. Bir ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüm. Tekrar bir artış yapıyorum. Yine 16 ilmek örüyorum. Bir artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4 haroşa ördüm. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. 9. sırada bütün ilmekleri haroşa örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri de çapraz düz örüyoruz. Devam edelim. Onuncu sıraya başlayacağım. Son kez artış yapacağım yine. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa örüyorum. Bir artış yapıyorum. Tekrar 16 ilmek örüyorum. Bir artış daha yapıyorum. Orta bölümde 9 haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar bir artış yapıyorum. 16 ilmek haroşa örüyorum. Bir artış daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 haroşa ilmek örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeği örerek 11. sırayı tamamlıyorum. Taban bölümünü ördüm. Şimdi bu beyaz bordür bölümünü çalışacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Düz öreceğim. Kenar ilmeği de örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz öreceğim. Şişimde toplam 57 ilmek var. Toplam 20 ilmek artırmış olduk. 57 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Sıra sonuna kadar düz örmeyi sürdürelim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Arka tarafta ters örüyorum ilmekleri. Kenar ilmekten sonra sıra sonuna kadar ters örmeyi sürdürüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Beyaz ipimle 2 sıra ördüm. 4 sıra daha örelim. Toplam 6 sıra olunca bu bölümü katlayacağız. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyoruz. Toplam 4 sıra. Toplam 6 sıra beyaz iple ördüm. Şimdi alt sırayı üst sırayla şu şekilde birleştireceğim. Bunun için alttan bir ilmek, şişteki ilmeklerden bir ilmek alarak beraber öreceğiz. İlk kenar ilmeği buluyorum.
bu ilmeğimiz ve şişe yerleştiriyorum şu şekilde. Sarı renk ipe geçiş yapıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Daha sonra alttaki bu beyaz ilmekleri alacağım. Dikkat edelim. Hemen ilk ilmeği kaçırmıyorum. Bu ilmeğe batıyorum. Şişimdeki bir ilmekle birlikte düz örüyorum. Sırayla bu şekilde devam ediyorum. İlmek kaçırmamaya dikkat edelim arkadaşlar. İlmeklerimiz denk gelsin. Sıra sonuna geldim. Şişimde 3 ilmek var. Burada da 1, 2, bir de kenar ilmek, 3 ilmek kaldı. Sırayla alıyorum ilmekleri. İkişer ikişer örüyorum. Son kenar ilmeği de alıyorum. Bu 2 ilmeği ters örüyorum kenar ilmek olduğu için. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi döneceğim ve orta bölüm için Selanik örgüye geçiş yapacağım. Önce ilmeklerimi ayırıyorum. 19 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Kalan ilmeklerimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bu ayraca kadar haroşa örmeyi sürdürüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. Devam ediyorum. Ayraca geldim. Ters tarafta olduğum için ters ilmekle başlayacağım. Selanik örgüye geçiş yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. İlk sırayı ayraca kadar bu şekilde örüyorum. Ayraçtan önceki ilmeği de ters örüyorum. Kalan ilmekleri haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Kenardaki beyaz ipi kestim. 10 santimetre kadar ipi ayırdım. Bunu kenarı dikerken kullanacağım. Devam ediyorum. Kenar ilmekten sonra ayraca kadar olan ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraca geldim. Şimdi iki ayraç arasındaki ilmekleri Selanik örüyorum. İlk ilmeğimiz düz ilmek. Düz ilmekleri örerken alttaki ilmeğe batarak örüyoruz. Şu şekilde batıyorum. Düz örüyorum. Ters ilmeği yine ters olarak örüyorum. Düz ilmekleri örerken alttaki ilmeğe batarak örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz ilmekleri bu şekilde öreceğiz. Ters ilmekleri normal ters örmeyi sürdürüyoruz.
ayraçtan önceki düz ilmeği örüyorum. Ayraçtan sonraki ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Arka tarafta da yine ayraca kadar olan ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraçtan sonra bu ayraca kadar olan ilmekleri Selanik örüyorum. Ters ilmekleri örüyorum. Düz ilmekleri örerken alttaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde. Hem ön yüzde hem de arka yüzde bu şekilde örüyoruz. Ayraçtan sonra haroşa örmeyi sürdürüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Haroşa bölümde 1-2 diş haroşa oldu. 6 diş haroşa daha olacak şekilde toplam 12 sıra daha öreceğiz. Orta bölümde ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Selanik örgüyü tamamladım. Bu beyaz örgümüzün üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa oldu. Şimdi haroşa örerek geleceğim ve bu orta bölümdeki ilmekleri ikişer ikişer örerek eksilteceğim. Ayraca kadar düz örelim. Ayraçtan sonra ilmekleri ikişer ikişer örüyorum. Önce düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Arka kanatlarını alarak iki ilmeği birlikte örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Toplam 9 ilmek eksilttim. Son düz ilmeği de düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örmeyi sürdürüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Arka tarafta ayraca kadar olan ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraçlar arasındaki ilmekleri ters örüyorum. Yine bu ayraçtan sonra haroşa örmeyi sürdürüyorum. Ayraçtan sonra bu ayraca kadar ters örmeye devam ediyorum. Ayraçtan sonra haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Bu şekilde 4 sıra daha öreceğiz. Ayraçların sağındaki ve solundaki ilmekleri haroşa öreceğiz. Ortadaki ilmekleri ön tarafta düz, arka tarafta ters örerek sürdüreceğiz örgümüzü. Bu şekilde 4 sıra daha örelim.
Kenar bordürün üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşa ördük. Şimdi bütün ilmekleri düz örerek bu ayraca kadar gelelim. Şimdi bu bölümü çalışacağız. Ortadaki bu fazlalığı. Ayraçlar arasında 10 ilmek var. 10. ilmeğin arka kanadını alarak tekrar örüyorum. Bir ilmek bu tarafa ekledim. Dönüş yapıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Ayraçtan önceki son ilmeği ördükten sonra arka kanadını da örüyorum. Bir ekleme de bu tarafa yapıp dönüyorum. Bu bölümde toplam 6 diş haroşa olana kadar haroşa örmeyi sürdürüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Son kenar ilmeği örerken ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Dönüş yapıyorum. Şu şekilde kenar ilmeği alıyorum. Kenarların tırtıklı olması için devam ediyorum. Ön tarafta 6 diş haroşa olunca tekrar birlikte olacağız. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa ördüm. Şimdi haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Şişimde toplam 12 ilmek var. Kenarlardan birer ilmek eklemiştik. Şimdi kenar ilmekten sonra ilk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum ters tarafta. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Burada da yine kenar ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmeğin arka kanadını alarak düz örüp dönüyorum. Yine kenar ilmekten sonra ön tarafta da 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Kenar ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek de bu tarafta eksilttim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Şimdi son sırada ilmeklerin hepsini kapatacağım. İlk ilmeği örmeden şu şekilde alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri örüp eksiltiyorum. Son 2 ilmeği de birlikte örüyorum. Ve kapatıyorum. Bütün ilmekleri kapatmış oldum. Gördüğünüz gibi üst bölüm yuvarlak bir şekilde kapandı. Şimdi ipi kesiyorum. İlmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Burada bu fazlalık ipi arka tarafta gizliyorum. Ters tarafta ilmekler arasında ipi yürütüyorum. Fazlalığı da kesiyorum. Şimdi üst bölüme kordon için bir kanal öreceğiz. Bu kanalı bir bütün olarak ördüm. Dikişsiz olarak çalıştım üst bölümü. Daha düzgün duruyor.
Ama sizler isterseniz bu bölümleri ayrı ayrı ön yüzden düz, arka taraftan ters örerek 10 sıra örebilirsiniz. Dikerken birleştirirsiniz. Daha sonra içeri kıvırıp dikebilirsiniz. Hem daha uzun iş olacak hem de bu kadar düzgün durmayacak arkadaşlar. En son buradan dönüş yaparak orta bölümü örmüştük. Burada bir sıra eksiğimiz var bu tarafla denklememiz için. Başlangıçta buradan başlayarak gitmemiz gerekiyordu ama ben iki tarafı şöyle birleştireceğim için buradan ters taraftan eksik olan sırayı öreceğim. Bu ilmekleri bu şişe aktarıyorum. Sıra başından ters taraftan örerek geleceğim. Buradan haroşa örerek gelecektik, düz örecektik. Arka taraf ters örgü olacaktı arkadaşlar. O yüzden ilmekleri aktardıktan sonra ters örerek buraya kadar geleceğim. İpimi alıyorum. Ters taraftan örmeye başlıyorum. Ters örüyorum. Dönüyorum. Şimdi şöyle birleştiriyorum ilmekleri. Bu şekilde öreceğim. Şimdi sıranın başlangıcı burası olacak, ilk sıramızın. Ön yüzde olduğumuz için sıra sonuna kadar düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra devam ediyorum düz örmeye. Ek yerine geldim. Son ilmeği de düz ördüm. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi ters tarafta bütün ilmekleri ters öreceğim. İkinci sıraya başlıyorum birleştirdikten sonra. Birleştirdikten sonra 2 sıra ördüm. 8 sıra daha örelim. Burada alt tarafa kıvırdığımızda tekrar birlikte olacağız. Ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. İki kenarı birleştirdikten sonra toplam 10 sıra ördüm. Şimdi şöyle katlıyorum. İlmekleri buradaki ilmeklerle birleştireceğim. Son haroşa sıramızı buluyoruz. Burada düz ilmeklerden oluşan bir sıra var. Hemen üstündeki ters ilmeklerin alt tarafta olanlarına batarak iki yakayı birleştireceğiz. Önce kenar ilmekle başlayacağım. Kenar ilmekle bu kenar ilmeği birleştireceğim. Daha sonra buradaki ilk ilmeği alarak örmeye devam edeceğim. Şu şekilde hemen sıra başındaki kenar ilmeği alıyorum. Şişime takıyorum. İlk iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Daha sonra alttaki bu ilmeği alıyorum. Şişimdeki, sol şişimdeki her iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum.
Yine sağ şişimde bir ilmek kaldı. Bu şekilde devam ediyorum. Alttaki ilmeği alıyorum. Önce sol şişimdeki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra sağ şişimdeki ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Yine bir ilmek bırakıyorum. Yine aynı şekilde ilmek atlamadan ilmekleri almayı sürdürüyorum. Önce 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Burada ilmek atlamamaya dikkat ediyorum. Alttaki çıkıntıları alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri kapatalım. Sıra sonuna geldim. Şişimde 3 ilmeğim kaldı. Burada da yine 1, 2, bir de kenar ilmek, 3 ilmek var. Devam ediyorum. Son olarak kenar ilmeği alıyorum. İlmekleri kapattım. İpi kesiyorum. İlmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Bu şekilde. Patiğin arka bölümünü ve devamında da tabanını dikeceğim. Bir tığ yardımıyla dikeceğim. Şöyle ters çeviriyorum önce. Kenar ilmeklere batıyorum ilk olarak. Her iki tarafta da şu şekilde ipimi alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Devam ediyorum. Bu kenardaki ilmeklerin iç taraflarındaki kanatlarını alarak dikeceğim karşılıklı. Burada üst kanadı aldım. Burada da alt kanadı alıyorum. Şöyle. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla alttaki parçanın üst kanadına batıyorum. Burada da alt kanadına batıyorum. İçeride kalan kanatlarını karşılıklı olarak tığla dikiyorum. Burada 10 santimetre ayırmış olduğum beyaz ipi dış tarafta bırakıyorum. Devam ediyorum dikmeye. Hemen alttaki ilmeklere batıyorum. Taban bölümüne geldim. Burada da yine ilk ilmeklerin yan yana olan kanatlarına batıyorum. Aynı şekilde dikmeyi sürdürüyorum. Alttaki ilmeğin dış kanadına batıyorum. Yukarıdaki ilmeğin ise alt kanadına batıyorum.
Son ilmekleri diktim. İpimi kesiyorum. İlmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Şimdi bu ipleri temizleyeceğim. Fazlalık ipe iğneyi geçirdim. Burada şu şekilde ilmekler arasından yürüterek ipi gizliyorum. Bütün fazlalık ipleri temizledim. Çeviriyorum patiği. Kenarda bırakmış olduğum beyaz ipe iğneyi geçiriyorum. Bu bölümü birleştireceğim. İlk ilmeğe batıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde şöyle batıyorum. Karşılıklı dikiyorum. Daha sonra ipi içeri doğru çekiyorum. Burada önce sabitliyorum, daha sonra gizliyorum. Beyaz ip ile kordonu örmeye başlıyorum. 160 santimetre kadar ip ayırdım sağ kenara. Sol kenardaki ip de yumaktan gelen ipimiz. Tam orta noktadan bir ilmek alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra ayırmış olduğum ipi tığın üzerinden şöyle geçiriyorum. 2 ilmek oluştu tığın üzerinde. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar ipi tığın üzerinden geçiriyorum. İlmekleri örüyorum. Bu şekilde ayırmış olduğum ip bitene kadar örüyorum. Sonuna kadar ördüm. İpi kesiyorum. Her iki ipin ucunu düğümlüyorum sıkıca. Ucundan fazlalık ipleri kesiyorum. Bu şekilde. Kordonumuzun uzunluğu yaklaşık olarak 56-57 santimetre. Kordonun ucuna bir çatal iğne geçirdim. Kanaldan kordonu geçiriyorum. Kordonu geçirdim. Kalıba alıyorum patiği. Patiğin bütün işlemlerini tamamladım. Gördüğünüz gibi çok şık bir patik oldu. Bugünkü projenin sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.